Evet, şu anda Fransa'da kokteylerin kalbi Ulusal Meclis binasının önünde Cumhuriyet Meydanı'nda atıyor. Orada dediğimiz gibi sol gruplar toplanmıştı, protestoya hazırlanıyorlardı. Çünkü anketler yanıldı dedik ya, onu diyerek aslında konuşmaya başladık. Evet. Anketler yanıldı. Çok zaman bu olur. Amerika'daki seçimlerde de olmuştur. Daha önce İngiltere'de de olmuştur. Bu kez de ciddi oranda yanıldılar. Ulusal Birlik Partisi'nin ilk sırada çıkmasına, 200 civarında milletvekili kazanmasına kesin gözüyle bakılırken 120 dolaylarında milletvekili çıkarabilir. 130'u da bulabilir bu sayı. Yani yanılma payı çok yüksek. Şimdi henüz şiddet olayları büyük çaplı başlamadı ama zaten Fransa polisi tetikte. Ülke genelinde 30 bin polis, jandarma görevlendirilmişti. Şimdilik sol gruplar protesto yerine kutlama yapıyor dediğiniz gibi. Onlar da bu beklemedikleri zaferi, yani sandıktan birinci parti olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ama aşırı sağ çok öfkeli ve aşırı sağın öfkesini de Ulusal Birlik Partisi'nin çok genç olan lideri 28 yaşındaki Bardella dile getirdi ki Bardella başbakan adayı olmaya çok yakındı, en azından beklentiye göre çok kısa süre önce. Ama şimdi öyle olmadı. Başbakanlığa en uzak isim kendisi Bardella ve de şunu dedi, kendisine karşın ittifak kuran o cepheye şeref yoksunu, onursuzlar diye hakaret ederek cümleye başladı. Bu onursuz ittifak nedeniyle Fransa aşırı sağın koluna itildi, bir bataklığa sokuldu dedi. Macron'a çok öfkeliydi. Bir anlamda aşırı sağcı seçmenin iradesinin gasp edildiği imasında bulundu. Ve şunu dedi, biz iktidara geçmek için değil, Fransızlara vermek için istiyorduk. Ki kendisi yabancı karşıtı, İslam karşıtı, göçmen karşıtı bir partinin, ideolojinin lideri, savunucusu. İşte böylesi açıklamaları vardı. Fransa en kötü senaryodan kurtuldu dedik aşırı sağın iktidara gelişinin önlenmesiyle, ancak kötü senaryo hala bekliyor.